Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu kolay ama çok çok kolay yeleği anlatmaya çalışacağım. Benim gibi çok çok ince işlerle uğraşmak istemeyenler, elimden hemen çıksın dediğiniz örgüler örmek istiyorsanız işte o örgülerden biri de böyle batik iplerle, kalın iplerle örülen örgüler. Ören bayan tango batik ip kullandım. Elimde vardı. 3-4 yumak vardı. Bunları değerlendirmek istedim. Ben kalın iple çalışmayı seviyorum. Çabuk bitiyor çünkü. İp bilgileri bunlar. 4 numara tığ kullandım. Ama eliniz çok sıkıysa 4,5 hatta 5 bile kullanabilirsiniz. 4,5'la da örsem olabilirmiş. Gerçi çok yumuşacık, hiç sert olmayan güzel bir örgü oldu. Bunun ilmek sayısı 36 trabzan üzerinden çalıştım ama bu tabii ki benim ölçüm. Yani bu 36, yani 34-36 beden için ideal. Bunun büyütülmesi, küçültülmesi çok kolay bir model. Göğüs ortasından ölçeceksiniz. Ne kadar gösteriyorsa ölçü o kadar upuzun bir örgü öreceksiniz. Uzunluğu da tamamen sizin zevkinize kalmış. Şöyle göstereyim. ...24 santim örmüşüm. Bunu tabii ki çok daha uzun da örebilirsiniz. Ufak bir yelek olsun, kısa bir yelek olsun istedim. Uzun kollu, ince, kışın da giyilebilecek, yazın da giyilebilecek penye bluzların üzerine çok güzel oluyor gerçekten. Benim kendi ölçümde, onu da vereyim, bir fikir olsun. Şöyle. ...83 santim. 34-36 beden için çok iyi bir ölçü oldu. Şimdi 38-40 zincir çekiliyor. 36 trabzan ördüm. Tabi bu sizin ne kadar uzun istediğinize bağlı. O kadar trabzan örüyorsunuz ve sadece git gel yaparak istediğiniz uzunlukta böyle şerit halinde bu örgüyü örüyorsunuz. Şimdi şu kısım gayet basit. Şurada birkaç eksiltme var. O belki biraz zor gelebilir ama burası çok kolay. Zincir çekiyorum. Şu kısmı ne kadar uzun istiyorsanız o kadar zincir çekeceksiniz. Bilenler için değil, örgüyle yeni tanışanlar için şöyle bir göstereyim. Doluyorum. 1, 2, 3, 4. zincire bağlıyorum. Ve trabzanları örüyorum. Sonra sıraya dönerken 2, 3 zincir çeviriyorum. Bu şekilde değil. Sadece şöyle arka kanadına batıyorum. Ve bütün yelek bu şekilde örülüyor. Yani böyle başlıyoruz yeleği, böyle örerek bitiriyoruz. Hem bu şerit olarak ördüğümüz kısım, hem üst göğüs kısmı, hem arka hep bu şekilde örülüyor. Sadece bir kanadını, yani arka kanadını alarak örüyoruz. Şurada zincirle çıktığımız trabzanları hiç unutmayın. Sonra eksilir ördüğünüz örgü. 3 zincir dönüyorum gene. Aynı şekilde böyle örerek şu kısmı tamamlıyoruz. Sonra ördüğümüz örgüyü bu şekilde önümüze alıyoruz. Buraları koltuk altı.
şu sarı iğne olan yerler tam koltuk altı. Göğüs kısımları ne kadar istiyorsak o kadar sayıda işaret alıyoruz. 2, 4, 6 sıra yaka kesimi için bırakmışım. Yani şurada kesile kesile bakın. Şuraya kadar, yani buraya kadar keseceğim. Sonra burada kalan da şurası. Bu işaretleri örmeye yeni başlayanlar için faydalı olacağı için söylüyorum. Yani ne kadar almışım? Yaka için 8,5 santim almışım. Omuz için 9 santim almışım. Sonra da 2 sırada koltuk altı için bırakmışım. Arkayı örerken de gene 2 sıra bırakarak başlıyoruz. Şurada 4 sırayı santim olarak da verirsem 6 santim, 6,5 santimde koltuk altına vermişim. Bunları yerleştirdikten sonra örmesi gerçekten kolaylaşıyor. Şimdi burada ördüğüm gibi buraya da şuradan başlayarak ilmekler alacağım. Sonra ilk sırada burayı eksiltmiyoruz ama ilk sırada şuradan geriden başlayarak eksiltmiş oluyoruz zaten. Sonrasında 1, 2 yani başladığımız sırayla birlikte 1, 2, 3, 4, 5 sıra eksiltiyoruz. Burayı bir sıra eksiltmiyoruz. Sonraki sırada başlıyoruz eksiltmeye ve karşılıklı birer tane, birer tane, birer tane 5 sıra. Buradan 5 sıra, buradan 4 sıra karşılıklı eksiltiyoruz. Eksiltmeye buradan da başlayabilirsiniz ama ben göğüs biraz daha yukarıda kalsın istedim. O yüzden bir sıra eksiltmedim. Bir sıra sonra başladım eksiltmeye. Bu kadar eksilttikten sonra yetti. Bu kalan kısım buradan eksile eksile yaka kısmından burada onu da ölçüsünü vereyim. 11 trabzan kaldı en son. 7 santim yetti. Yani 7 santim kalana kadar eksilttim yakayı. Bu tamamen sizin ölçünüzle alakalı. 34-36 beden. Yani 36 bedene çok rahat uyabilecek ama 34 bedeninde giyebileceği bir ölçü oldu. 38 yapmak istiyorsanız trabzanları arttıracağız. O kadar. Belki 1-2 sıra daha uzun örersiniz. O zaman da şu trabzan sayıları otomatikman artacak zaten. Çok arttırırsanız beden çok fazla büyüyebilir. Biraz dikkatli arttırmakta fayda var. İpi şu koltuk altıydı. Şuradan bağlıyorum. Hatta şu kısımdan yaparsak daha iyi olur. Çünkü başlarken ve biterken birer tane trabzan fazla örüyorum. Daha muntazam oluyor diye. İpi bağladım. Şu her trabzanın arasına, şu boşluklara, bakın şu boşluklara ikişer tane trabzan öreceğiz. Her boşluğa. Çünkü bunları ikili trabzan, 2 kere de çıkıyoruz. O yüzden her birine 2 tane trabzan öreceğiz. Fakat başlarken ve biterken 3 tane örüyorum. Daha muntazam oluyor. Hatta şunu çıkaralım. Şimdi araya 2 tane örüyorum. Burada bir tane fazla oluyor. Onu muntazam olması için örgünün deneyerek bu şekilde daha iyi olduğunu düşünüyorum. İpi de arkadan yürüterek kaybediyorum. Her boşluğa 2 trabzan. Burada 3 tane oldu. Dediğim gibi kenarların muntazam olması açısından. Her boşluğa 2 tane trabzan örüyorum.
Yani her sıraya. Her boşluğa 2 kere batarak sırayı tamamlıyorum. Burada fazla battığım yere gene bir tane fazla trabzan örüyorum. Toplam 28 trabzan oldu. Bu koltuk altı yeriydi. Zaten ilk sırada iki sıra geriden başladığımız için ilk eksiltmeyi de yapmış oluyoruz zaten. Yani kol evini açmış oluyoruz. Burası yaka kısmı. Yaka kısmında da ilk sırada eksiltme değil. Şimdi dönerken yapıyoruz eksiltmeyi. 2 zincir, 3 zincir çekmiyoruz. Burada bekletiyoruz olarak düşünün. Sonra yanındaki trabzana ve ikisini alınca şurada bir tane eksiltmiş oluyoruz. Devam ediyorum. Diğer sıranın başına kadar. Burada bir tane eksiltmiştik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Şimdi burada 2 tane trabzan var. Eksiltiyorum. Bekletiyorum. Diğerine ve topluyorum. Bir tane daha eksiltmiş olduk. 26. 28 ilmekti. Bir buradan, bir buradan. Şimdi 26 kaldı. Dönüyorum gene 2 zincirle. Bu bir trabzan, bekletiyorum. 3 zincir yapmadım. 2 zincir de bekletiyorum. Yanındakine topluyorum. Bir tane daha eksiltmiş olduk. Yani öteki sırada da şuraya geldiğimde de eksilteceğim. 24 tane kalacak. Devam ediyorum. Gene son 2 ilmek var. Bekletiyorum. Sonra diğerine topluyorum. Bu şekilde 1, 2, 3, 2 sıra daha öreceğim. 28 ilmekle başlamıştık. 26, 24, 22 ve 20. Şimdi eksiltmeyi burada bıraktık. Koltuk altında bıraktık. Zaten ilk sırada şurayı eksik örerek başlamıştık eksiltmeye ve artık koltuk altından eksiltmiyoruz. Sadece yaka kısmından eksilterek bu şekilde yakayı şu V haline getirmeye devam edeceğim. Gene sadece 2 zincir dönüyorum. Yanındaki ilmeğe topluyorum. Bu şekilde sadece yaka kısmından eksilterek şöyle 11 trabzan kalana kadar örüyorum. Şu eksiltmeyi bir daha göstereyim. Yaka kısmındayım. Şurada eksiltme var. 2 tanesi bir alınmıştı. Bir de yanındaki ilmek. Bekletiyorum. Sonra şurada dönerken eksilttiğimin üzerine topluyorum. Bir tane daha eksiltmiş olduk. Çeviriyorum. Gene 2 zincir. Bu bizim az önce eksilttiğimiz. Bir de yanındakine batıyoruz. Topluyoruz. Bir tane daha eksilttik. Yani hem sıra biterken hem sıra başlarken her sırada eksiltme yapıyoruz. Burayı da öyle örmüştük. Karşılıklı iki taraftan. Şimdi sadece yaka kısmından eksilterek bu şekilde 11 trabzan yani 7 santim kalana kadar devam ediyorum. Başlangıç sırasıydı.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. sırada bitirdim. Burası gibi. Şimdi ön kısım bitti. Arka kısmın örgüsüne başlayacağız. Buraları koltuk altı 2 sıra boşluk verip ileriden başlamıştım. Gene 2 sıra boşluk verip şöyle başlıyoruz. Yani 1, 2 şuradan başlıyoruz. Ortada kalan iğne şurası tam koltuk altı. 2 sıra ön kısımdan, 2 sırada arka kısımdan boşluk veriyoruz ve kol evini oluşturuyoruz. Şuradaki eksiltmeyi de burada da yapacağız ama 5 sıraya gerek yok. 3 sıra yeterli eksiltme için. Arkalarda çok fazla eksiltmeye gerek yok. Arka kısımdaki kol oyukları için. Şöyle ipi bağladım. Bağladığım noktadan gene her boşluğa, her trabzan arasına 2 tane trabzan öreceğiz. Gene başlarken başladığımız noktaya fazladan birer trabzan örelim. Daha muntazam ilerliyor örgü. Sonra hemen yanındaki boşluğa 2 trabzan. Sonra diğer boşluğa her sıraya yani 2 trabzan örüyoruz. Şuradaki 2 sıra öncesine kadar devam ediyorum. Bir tane de örgünün içine fazlayı örüyorum. Başlarken ördüğüm gibi. 2 sıra geriden burada yaptığım gibi arada 4 sıra var. Şimdi dönüyorum. Eksiltme yapıyorum. 2 zincir. Yanındakine topluyorum. Bir tane eksiltmiş oldum. Sıranın sonunda gene eksilterek bitireceğim. Sıraya başlarken gene bu şekilde eksilterek başlayacağım. 3 sıra yeterli olacak. Koltuk altı eksiltmesi. Dediğim gibi önde yaptığımız oyuntu arkada o kadar pek gerektirmiyor. Daha az bir oyuntuyla daha güzel olur. Arka kısım. Devam ediyorum. Son 2 ilmek kala bekletiyorum ve topluyorum. Çeviriyorum. Gene son sırada eksiltiyorum. 3 sıra demiştim. Yeterli olur. Şunlar bizim eksilttiğimiz. Şimdi buraya batıyorum. Topluyorum. Bir tane daha eksiltmiş oldum. Gene sıra sonunda bir eksiltme daha yapıp sonrasında düz bir şekilde ilerleyeceğim. Kesme yapmadan. 14 sıra ördüm. 15. sırada şurada 11 trabzan 7 santim olan örgüyü ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Şimdi şu ense kısmını ipi koparmadan bir oyuntu yapmak için geçeceğim. Sonra 11 sıra daha öreceğim. Trabzan. Önce geçiş yapmak için bir tane çakma sık iğne yani yarım trabzan örüyorum. Sonra bir tane sık iğne, sonra ilmek yürütüyorum. 11 tane trabzana ulaşana kadar ilmek yürütüyorum.
13 ilmek var bitmesine. 11 tanesini trabzan örüyoruz. 2 tanesini de şuradaki küçük geçişi örüyoruz. Önce bir sık iğne, sonra yarım trabzan, ilmeği uzattık çünkü. Sonra 11 tane trabzanı örüp ipi kesiyorum. Bu şekilde gayet güzel bir ense oyuntusu örmüş olduk. Bir günde örüp giyebileceğiniz en kolay yelek modeli. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz destek amaçlı olarak beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.